Filipinler, Güneydoğu Asya'da bulunan Filipinler, kuzeyde Tayvan ve Çin, batıda ise Vietnam'dır. Ülkeyi oluşturan 3 ana coğrafi kara parçası vardır. Bunlar Luzon, Visayas ve Mindanao'dur. Ülkenin başkenti Manila iken en kalabalık şehri Quezon City'dir. Bu iki kentte de büyük şehir Manila yönetimsel birimine bağlıdır. Filipinlerin nüfusu 119.248.173'tür. Asya kıtasının en kalabalık 8. ülkesidir. Ülkede yüzden fazla etnik unsur bulunmakta olup başlıcaları Tagalar, Visayalar, Bicular, Iloconlar ve Morolu Müslümanlardır. Filipinler Cumhuriyeti başkanlık tipi demokrasi ile yönetilen bir devlettir. 6 yılda bir ülke genelinde yapılan seçimlerle belirlenen devlet başkanı, yürütmenin ve ordunun da başlıyor. 4 Temmuz 1946 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız olmuştur. Don't forget to subscribe to my channel, like videos, make comments. Filipinlerin din dağılımına baktığımız zaman Katolikleri %78.8, İslam %6.4, Iglesia Ni Cristo %4.2, Filipin Bağımsız Kilisesi %1.4, 7. Gün Adventist Kilisesi %1.3, diğer Hristiyan gruplar %3.8, diğer dinler ya da dinsizler ise %5.7'dir. Ulusal İstatistik Kurumu'nun 2020 raporu esas alınmıştır. Filipinler ülkesinde Filipince ve İngilizce konuşulmaktadır. Ülkenin okuma yazma oranı %96.3'tür. Ortalama yaşam süresi 69 yıldır. Filipinler para birimi Filipin pesosudur. 100 Filipin pesosu 56.43 Türk lirasıdır. 100 Filipin pesosu 1.71 dolar yapar. 100 Filipin pesosu 1.58 eurodur. 100 Filipin pesosu 1.33 sterlindir. Filipinlerin başkenti Manila'dan Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'a uçakla ortalama 16 saat gidilmektedir. Filipinlerin coğrafik yapısına bakalım. Ülkedeki dağlık adaların çoğu volkanik topraklardan oluşan tropik yağmur ormanları ile örtülüdür. Ülkenin en yüksek dağı Apu Dağı'dır. Filipin çukurluğunda bulunan Galata derinliği ülkenin en alçak noktasıdır. Ayrıca bu derinlik dünyadaki en alçak 3. noktadır. Bu çukurluk Filipin denizinde bulunmaktadır. Ülkenin en uzun akarsuyu Kuzey Luzon'da bulunan Cagayan Nehri'dir. Ülke Pasifik deprem kuşağının batı saçakları üzerinde bulunmaktadır. Bunun için takım adalarda sıkça sismik ve volkanik faaliyetler görülmektedir. Filipin denizinin doğusunda yer alan Benham Platosu etkin bir denizaltı tektonik dalma kuşağıdır. Filipinler'de günde yaklaşık 20 adet hafif şiddeti hissedilmeyen deprem saptanmaktadır. Filipinler'deki bilinen son büyük deprem 1990 Luzon depremidir. Tahminlere göre Filipinler dünyada Güney Afrika Cumhuriyeti'nden sonra en fazla altın rezervlerine sahip 2. ülkedir. Bunun yanında dünyadaki en büyük bakır rezervleri Filipinler'dedir. Ülke nikel, kromit ve çinko açısından da zengindir. Buna rağmen yüksek nüfus yoğunluğu, kötü yönetim ve teknik yetersizlikler sonucunda bu kaynakların büyük çoğunluğu işletilememektedir. Filipinlerin geçmişine doğru yolculuk yapalım. Filipinler, topraklarındaki bilinen en eski yerleşimcilerin tarihi MÖ 67.000'li yıllara kadar gitmekle birlikte bu antik döneme ilişkin bilgiler yalnızca arkeolojik kazılarda elde edilen buluntulara dayanmaktadır. MÖ 4000 yıldan itibaren ada dışında bölgeye göçler başlamış, bilinen ilk yönetim tecrübeleri ise milattan sonra ilk 1000 yılın başlarında ortaya çıkmıştır. Bu süreçte bölgesel yönetimlerin yanı sıra küçük ada devletleri de kurulmuştur. Bu dönemde barangay adı verilen yönetsel birimlerin dato adı verilen kabile yapısına benzer aile yönetimleri tarafından idare edildiği bilinmektedir. 10. yüzyılda Müslümanların ve Çinli tüccarların ilgi alanına giren Filipinler'de 15. yüzyıldan itibaren İslamiyet hızla yayılmaya başlamış ve Müslümanlar kısa süre içerisinde Sulu'da ve Mindanao'da 2 ayrı sultanlık kurmuştur. 16. yüzyılda İspanyol sömürgecilerin istilasına uğrayan adalar, yüzyılın ortalarından itibaren devam eden saldırılarla 1570'lerde kontrol altına alınmış, 1571'de bugünkü başkent Manila ele geçirilmiştir. 1542'de Magellan'ın ardından bölgeye gelen İspanyol denizci Ruy López de Villalobos buraya daha sonra İspanya kralı olacak olan dönemin prensi 2. Felipe'nin ismini vermiştir ki ülke halen bu isimle anılmaya devam etmektedir.
Bu tarihten itibaren Filipinler toprakları 1898 yılına kadar yaklaşık 3,5 asır süren İspanyol sömürgeciliği boyunca katı sömürge ve misyonerlik politikalarına maruz bırakılmıştır. İspanya sömürge idaresine karşı farklı dönemlerde pek çok bağımsızlık hareketi sürdürülmüşse de bu çabalar başarıya ulaşamamıştır. Bağımsızlık hareketleri 19. yüzyılın ortalarından itibaren hız kazanırken Amerika Birleşik Devletleri'nin de desteğini alan Emilio Aguinaldo liderliğinde ülkenin en büyük adası olan Luzon adasının Manila hariç tamamı ele geçirilmiş ve 1898 yılında bağımsızlık ilan edilmiştir. Ancak bu tarihte İspanya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden savaşın ardından imzalanan antlaşma ile İspanya bölgedeki hakimiyet hakkını Amerika Birleşik Devletleri'ne devredilince Filipinler için yeni bir dönem başlamıştır. 1898-1901 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri güçleriyle Filipinler arasındaki savaşta katledilen sivillerin sayısı hakkında 200 bin ile 1,5 milyon arasında değişen rakamlar verilmekte ve Filipinler bu süreci bir Amerika Birleşik Devletleri soykırımı olarak nitelemektedir. 1901 yılında Amerika Birleşik Devletleri bölgede kontrolü tamamen ele geçirmiş ve bölgedeki başta Sulu Sultanlığı olmak üzere yerel devletleri baskı altına almıştır. Amerika Birleşik Devletleri hakimiyeti altında devam eden bu geçiş dönemini takiben 1935 yılında Filipinler topluluğu oluşturulmuştur. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Japonya tarafından işgal edilen Filipinler, savaşın sonlarında yeniden Amerika Birleşik Devletleri tarafından kontrol altına alınmışsa da savaş boyunca yaklaşık 1 milyon Filipinli sivilin yaşamını yitirdiği tahmin edilmektedir. Savaş sonrasında birlik hükümeti yeniden kurulmuş ve hemen ardından 4 Temmuz 1946 tarihinde de Filipinler Cumhuriyeti adıyla bağımsızlık ilan edilmiştir. Bağımsızlığı takip eden ilk dönem siyasi çalkantılara sahne olmuşsa da özellikle 1980'li yıllardan itibaren ülke gerek ekonomik gerek siyasi açıdan ciddi bir toparlanma sürecine girmiştir. Buna karşın 1960'ların sonlarında günümüze kadar yaklaşık yarım yüzyıl devam eden Moro meselesi Filipin devletinin en önemli sorun alanlarından birini teşkil etmektedir. Ülkenin güneyindeki Mindanao ve çevresinde yaşayan Müslümanların özellik talebi ve devlet yönetiminin merkeziyetçi anlayışı sebebiyle uzun yıllar devam eden sorun nihayet 2018 yılında imzalanan Barış Antlaşması ile neticelenmiş ve bölgede özel bir yapının teşkil edilmesi hususunda anlaşmaya varılmıştır. Bu antlaşma Filipinler ve Moro Müslümanları açısından olduğu kadar bölgesel ve küresel politikalar açısından da yeni bir dönemin başlangıcı kabul edilmektedir. Filipinler'de yaşayan Moro Müslümanlarının bağımsızlık sürecine bakalım. 9. ve 10. yüzyılda Müslüman tüccarlar aracılığıyla İslamiyet'in bölgeye ulaşması, 1565-1898 yılları arasında İspanyol sömürge dönemi, 1898-1946 yılları arasında Amerikan sömürge dönemi, 1899-1916 yılları arasında yaklaşık 21 Müslüman katledildi. 1946 yılında Filipinler Devleti kuruldu ve Moro Müslümanlarına karşı ayrımcı politikalar başladı. 1969 Nuri Misraoy liderliğinde Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi kuruldu. 1972 sıkı yönetim ilanı ve silahlı mücadele başladı. 1977 Selamet Haşim liderliğinde Moro İslami Kurtuluş Cephesi kuruldu. 1997 yılında Filipinler Devleti arasında barış görüşmeleri başladı. 2012 yılında Çerçeve Antlaşması imzalandı. 2013 İEH Bağımsız Gözlemci Heyeti üyesi olarak belirlendi. 2014 Bank Samoro Kapsamlı Antlaşması imzalandı. 2018 yılında özellik getiren Bank Samoro Temel Yasası imzalandı. 2019 yılında ise referandumla özellik antlaşması kabul edildi ve yeni bir dönem başladı. Filipin iklimine bakalım. Filipinler genel olarak sıcak ve nemli bir özellik gösteren tropik bir denizel iklime sahiptir. Ülkede 3 mevsim yaşanmaktadır. Tag-init olarak bilinen mevsim sıcak ve kurak yaz mevsimine karşılık gelir. Bu mevsim Mart'tan Mayıs'a kadar sürmektedir. Tag olan Haziran'dan Kasım'a kadar süren yağmurlu bir mevsimdir. Üçüncü mevsim ise Tag-Lamig adıyla bilinir. Aralıktan Şubat'a kadar süren bu mevsimde kuru soğuk bir hava ülkeye hakim olur. Habagat adıyla bilinen ve Ekim'den Mayıs'a kadar etkili olan rüzgarlar kuzeybatı musonlarıdır. Kuru rüzgarlar şeklinde Kasım'dan Nisan'a kadar kendini gösteren musonlar ise kuzeydoğu musonlarıdır. Bu kuzeydoğu musonlarına yerel dilde Amihan adı verilmektedir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video hakkındaki düşüncelerinizi, benden anlatmamı istediğiniz konuları yorum kısmına yazabilirsiniz.
Yeni yükleyeceğim videoları kaçırmamak için abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.